Halüsinasyonları içinde yittikçe yiten, ruhu bedeninden çıktıkça çıkan Bruce Robertson'ı kim, ne delirtti? John Baird'in yönettiği Pisliğin Yüksek Tansiyonunda en çok bunun parçalarını takip ediyoruz. Sonuçta varı yoğu ana karakteri olan bir eser karşımızdaki. İskoçya'nın kahramanı Robert Bruce'la tasdamam adaş olmasına ramak kalmış anti kahramanımız Bruce Robertson bize ilk kez, Edinburgh Kalesi'nin ön cephesinde, Robert Bruce ile William Wallace'ın heykellerinin ve cayır cayır yanan iki meşalenin arasında görünür. Afili afili yürürken rehber misali memleketini tanıta durur. Bu millet, dünyayı televizyonla, buhar makinasıyla, golfle, viskiyle, penisilinle ve tabii ki kızarmış Mars çikolatasıyla tanıştırdı. İskoç olmak harika bir şey. O, bunları dillendirirken perdedeki yavaş çekim İskoçya tanıtımı çılgınca güldürür. Ama hemen sonra başka bir şey olur ve kahkahalar coğrafyasını şaşırır. Zira ATM sırası beklerken, önünde duran ve kendisine parmak hareketi yapan çocukcağızın elindeki balonu alır bizim Bruce. Balonu gökyüzüne salar ve el kadar çocuğa iki parmağıyla birden hareket çekerek iktidarını ilan ediverir. Kestik. Teşkilatın kapısındayız. Vay be, ne kadar tanıdık bildik bir domuzmuş bu Bruce. Oysa, eskiden böyle değilmiş. Para pa pam pam. Pislik açılışını ırkçı bir katliam sahnesiyle yapıyor. Kendisi de sağlam ırkçı olan dedektif Bruce Robertson, bir yandan cinayeti çözermiş gibi yaparken, öncelikli olarak terfi arifesinde komiser adayı arkadaşlarını rezil rüsva etmeye ant içiyor. Bu uğurda her şey mübah. Bruce'a sorsan, en sevmediğiniz özelliğiniz nedir, diye, birçok geveze gibi, mükemmeliyetçi oluşum, cinsinden safsatalar savurmaz. Onda, sevilmeyen özellik, gırla, yalancı, zararlı, aşağılık, tacizci, şantajcı, şiddet düşkünü, cinsiyetçi, kinci, alkolik, keş, sapkın, pislik. Her şeyden önemlisi akıl sağlığı yerinde değil, adam ağır hasta. Peki halüsinasyonları içinde yittikçe yiten, ruhu bedeninden çıktıkça çıkan Bruce Robertson'ı kim, ne delirtti? Filmin yüksek tansiyonunda en çok bunun parçalarını takip ediyoruz. Sonuçta varı yoğu ana karakteri olan bir eser karşımızdaki. Bruce'un küçükken toprağa verilen kardeşinin hayaleti, çekip gitmiş karısı ve evladının sancısı beklemediği anlarda karşısına dikilebiliyor, kalbini eziyetle doldurup taşırabiliyor. Ondan umudumuzu tamamen kesmemize karşın Bruce, tanımadığı bir kadının yaşam mücadelesi veren kocasına yardımcı olabiliyor. Adamı hayata döndürme çabasının kendisindeki tek karşılığı kardeşinin öldüğü gerçeğinin, kafasını bir daha parçalaması olsa da, tüm kayıpların, terklerin yani geçmişinin Bruce'un bugünündeki yansımaları öyle kazıya kazıya sunulmuyor bize. Sunulmalı mı? Bu, Bruce Robertson'ın öyküsüyse sunulmalı şüphesiz. Tamam, seyirci olarak derdimiz ne? Ne istiyoruz? Bipolar dedektifin psikiyatrik aşamalarını deneyimlemek mi? Buhranlarının, dramatik törenler misali geri dönüş sahneleri üretmesini mi? Bir senaryo gediği ya da bir karakter çatlağı, ben buradayım, diye bağırıyor mu? Verilen kadarı bizde bir boşluk yaratıyor mu? İşte pisliğin en ciddi becerisi burada. Karakter tam takır işliyor. Irvine Wesch'in kitaplara döktüğü tonla, ciğeri 5 para etmeze ısınmışlığımız çok. Bruce Robertson'ı bile, anlayabiliyoruz ve anladığımız için kendimizden şüphe etmiyoruz. O, tüm saldırganlığı ve paranoyasıyla Edinburgh sokaklarında cirit atarken bizdeki elle tutulur acıma duygusunun neden kaynaklandığını iyi biliyoruz. Bu adam her şeyden geberesiye korkuyor. Bruce'u canından can vererek oynayan James McAvoy, karakterini öyle kusursuz tarif ediyor ki, cümlelerini buraya taşımazsak ayıp olur, siyahlardan korkuyor, Japonlardan korkuyor, kadınlardan korkuyor, erkeklerden korkuyor, halıların renginden korkuyor, hayvanlardan korkuyor, hayvan olmaktan korkuyor ve her yerde hayvanları görmeye başlıyor. Bu delirtiyor onu, korkuları. Wesch pek ayılıp bayılıyor McAvoy'a, canlandırdığı, o şeytani yapış yapış piçin, nahoş kokusunun McAvoy'un üzerine sindiğini söylüyor. Bir yönetmen, rolü konuşmak üzere bir sabah vakti saat 10 sularında bir araya gelmiş McAvoy'la, öğleden sonra 2'de rol onunmuş. Yönetmen demişken, John Byrne, filmini, trajik bir aşk hikayesi, olarak tanımlıyor. Onun kadar romantik bir yerden bakmak ne kadar mümkün bilemem ama herkes rahat olsun. Wesch'in, uyarlanamaz, addedilen 1998 tarihli romanı emin ellerdeymiş meğer. Adını sanını duymadığımız Byrne, Wesch'e senaryonun ilk versiyonunu gönderdiğinde Wesch'in tepkisi, tek kelimesini bile değiştirme, olmuş. Film çekildikten sonra da, %100 arkasındayım, buyurmuş yazarımız. Hatta devam filmi, Crime'ın bahsi bile geçmiş aralarında. Çekmek istersen, hakları senindir, diyecek kadar inanmış, güvenmiş durumda Wesch. Pislik Baird'in ikinci imzası. Yine roman uyarlaması olan ve gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkan ilk filmi Kas, bir holigan dramıydı. En büyük mücadele kim olduğunu bilmektir, cümlesinin peşine düşüyordu. Tatava yapmak gibi olmasın ama farklı bir yerden aynı anahtar dizge var elinde. Carol, Kas, Pennant'tan Bruce Robertson'a, oradan da otomatik portakalın Alex'ine sıçramak hayra alamet değil.
En sağlıklı sonucu Baird'e başvurarak elde edebiliriz. Pislik için otomatik portakalı referans aldığını söyleyen yönetmenimizin Kubrick hayranlığını kestirmek mümkün. Bu hayranlığı atmosfere yansıtmadığı kesin ki bu, filmin %100 veş kalabilmesi açısından iyi bir şey. Öykünün kurgusu, suç ve ceza parantezinde özellikle cezalandırma üzerinden küçük bir andırmadan söz etmek mümkün. Ama asıl ortaklık filmin ana karakteriyle bizim aramızda kurduğu his alışverişinde. Baird, pislikte çirkin ve kokuşmuş ne varsa hepsini dolu dolu yaşatıyor seyircisine. Teşkilatta, barda, türlü binalarda, pencerelerden savurduğu ışıkla gözümüzü kamaştırıyor. Oralarda kamaşan gözler, yönetmenimizin uygun gördüğü anlarda Bruce Robertson'ın gözleriyle buluşuyor. Gözlerimizi kaçırdığımızda yok hani. Televizyonda Chris Seavin kült Frank Sidebottom 2 şovunu izlediği ya da aynaya bakarak üst üste ilaç yudumladığı ev sahnelerinde çoğalan yalnızlığının ıstırabını paylaşıyoruz neredeyse adamla. Vahşice muamele ettiği insanlar gün gelip onun iç döküşüne aldırmadığında onları suçlayabiliyoruz. Yok artık, pislik fazlasıyla kirli, bazı tiksinç, tabiri caizse kudurmuş, enerjisi perdeye sığmayan, ilk yarısında mizahın karanlığı, ikinci yarısında karanlığın mizahı alaşağı ettiği bir film. O ruh hali senin, bu ruh hali benim, bir film. Karşılaştırma yapmamak ne mümkün. Kimse kusuruma bakmazsa, Irvine ve Stacy'yi, asit evini falanı filanı bir yana koyup Trainspotting'de kıyasa girişeceğim. Nihayetinde Trainspotting, bir Danny Boyle filmi, YDE'yi, pislik ise bir Irvine ve uyarlaması. Para pa pam pam.